Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu motifli yastığı yapacağız. En son battaniye yapılışını paylaşmıştım sizlerle. Bugün de 4 motifli olarak yastık modelini yapacağız. Yapılışı çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model ve ipini her yerde bulabileceğiniz bir ip. Bu videoda 4 motifli olarak gösterdim. Bir sonraki videoda tek motifli olarak, tek parça olarak göstereceğim. Bu yastığım 40'a 40 santim. Bu yastığa yaklaşık 400 metre kadar ip gitti. Bunu ister bu şekilde kenar oyalı, isterseniz köşelerde püsküllü olarak yapabilirsiniz. Ben diğer yastığa püskül takacağım için bunu oyalı olarak göstermek istedim. Diğer tek parça olan yastıkta da püsküllü yapacağım. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şu anda 300.000 abonemiz var. Gümüş plaketimiz var. Hedefimiz 1 milyon olup gold plaketi almak. 1 milyona doğru ilerlememiz için bu videoyu izleyip hala takip etmeyen arkadaşlardan takip etmelerini rica ediyorum. Şu anda 300.000 küsürlerdeyiz. 1 milyona adım adım yaklaşıyoruz. Videonun keşfete düşmesi için beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmından benden bahsederseniz sevinirim. Çünkü sosyal medyada gördüğünüz gibi ben paylaşım yaptıktan sonra benden görüp video çekip paylaşmaya başlayanlar oldu. Yapmak isteyenleri emek sahibine doğru kanala yönlendirmek için benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben şu şekilde ince koton ip kullandım bu sefer. Amerika'da olan arkadaşlarım bu marka ipi kullanabilirler. Bunu Can Fabrik mağazasından aldım. Türkiye'deki arkadaşlarım bu ipi kullanabilirler. Ben bunu yaklaşık 2 yıl önce falan almıştım. O zaman sadece Nako Salore yazıyordu. Ama şimdiki yeni paketlerde Nako Salore Amigurumi yazıyor. O ipi kullanabilirsiniz. Ben bu ipi aldığımda bunda 380 metre ip varmış ama yeni paketlerde sanırım 300 metre ip var. Onu göz önünde bulundurarak sipariş verebilirsiniz. Kalınlıkları birbirine çok yakın. Şu şekilde göstereyim. Nako Salore benim kullandığım ip. Bir tık ince Nako Salore. Ben bu ekru iple yaparken 2.75 mm tığ kullanacağım. Bu ip ince olduğu için 2.5-2.25'te kullanabilirsiniz. Tığ numaralarınızı değiştirerek deneyin. Dediğim gibi bu ipi de kullanabilirsiniz. En yakın ip şu anda bu. Bu iplerden hepsi burada hesabıma ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bu ip için Amazon hesabıma, bu ip için hepsi burada hesabıma bakabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında linklerini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca beni oradan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde bir motife ve çevresini birleştirme aşamasında olan zincir kısmına bir motife yaklaşık 50 metre ip gidiyor. Benim yaptığım bu tığ numarasıyla bu iple bir motife etrafındaki zincirle 50 metre ip gidiyor. Bu ipte biraz farklı olabilir. Ölçüsü biraz daha küçük olabilir. Onu bir motif denedikten sonra yaklaşık ne kadar gideceğini gözünüze kestirebilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben motiflerin daha düzgün durması için böyle motif gerdirici ahşap kullandım. Bundan hem Amazon hesabıma hem de hepsi burada hesabıma ekledim. Oradan alabilirsiniz. Gerçekten çok işe yarıyor. Motiflerin böyle tam şeklini almasını sağlıyor. Bu ahşaplardan kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bundan yoksa da bir yastığın üzerinde toplu iğneler takarak da bunu gerdirebilirsiniz. Ama sürekli çıkıyor. Çok durmuyor. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Aşağıdaki linkten alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi motife sihirli halka yaparak başlıyorum. Kısa ipi orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. Tığımı bu sardığım ipin altından beri geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum ve bir zincir atıyorum. İpimi burada sabitleştiriyorum. Şimdi bu halkanın içine trabzanları yaparak doldurmaya başlıyoruz. 1, 2, bir de başlangıçta sabitlemek için çekmiştim. Toplamda 3. Şimdi bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bununla birlikte toplamda 24 tane trabzan yapacağım. Bu 1. Normal ikili trabzan yapıyorum. 2,
3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde halkanın içine toplamda 24 tane trabzan yapıp geliyorum. Toplamda 24 tane trabzan yaptım. Halkamı iyice sıkıyorum şu anda. Şimdi ilk sıramı birleştiriyorum. Bu zincir yaptığım yerin oradan beri batarak sonuncu zincirin oradan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek burada sıramı sabitliyorum. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. 3 zincir. Direkt bu köşelerden başlayacağım. Bu köşeden bitmesi için köşeden başlayacağım. Normalde 3 buraya, 3 buraya toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Ama ben şu anda tek tarafını yapacağım ki sıra bitiminde ortada bitmek için. 3 zincir benim ilk trabzanım. Aynı battığım yere batarak 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 yaptım. Sıra sonunda 3 trabzan daha yapacağım. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzanın tepesine batarak 1 trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine batarak 1 trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 5 tane tekli trabzan yapacağız. Bu ikinciyi yaptım. Şimdi üçüncünün üzerine batarak yapıyorum. Dördüncünün üzerine batarak 1 trabzan yapıyorum. 5. trabzanın üzerine batarak 1 trabzan yapıyorum. Altıncı trabzanın üzerine şimdi köşe yapacağız. Bu ilk başladığımız köşenin yarısıydı. Şimdi buraya tam köşe yapacağız. Yani sıradaki trabzanın içine batarak aynı trabzanın tepesinde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Aynı boşluk içerisinde 3 tane trabzan yaptım. Arada köşe için 3 zincir. Aynı delik içerisinde tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Burası köşe olduğu için. Aynı boşluk içerisinde 1, 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzan tepesine giderek 1 trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine 1 trabzan yapıyorum. İkinci, bu şekilde toplam buradaki gibi 5 tane yapıyorum. 2, 3, sıradakine gidiyorum. 4, sıradakine gidiyorum. 5. 5 tane yaptıktan sonra 6.'yı aynı buradaki gibi köşe yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden aynı boşluk içerisinde 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Şimdi köşe yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi aynı buradaki gibi sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde toplam 3 tane olacak. 4.'yü sonunda yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. 5 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi buradaki köşeyi tamamlamak için aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapacağım. Hiç tığıma doluyorum. Hiç zincir çekmeden aynı battığım boşluğun içinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi aradaki 3 zinciri yapmaya çalışacağız. Şimdi bu aradaki 3 zinciri yapacağız. Hem de ortada bitmek istiyorum. O yüzden bir zincir, buradaki zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde de hem ortadan başlamış oluyorum hem de sıramı birleştirmiş oluyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum ve bu benim ilk trabzanım oluyor. Aynı buradaki gibi yarısını şu anda yapacağız, yarısını sıra bitiminde yapacağız. Bu benim ilk trabzanım.
Şu anda hep köşelere yapacağız. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum ve toplamda 3 yapıyorum. 1 2 trabzan yaptım ve başlangıçtaki ile toplamda 3 oluyor. Bu modeli yaparken bu aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Tığımı doluyorum. 1 2 3. Bu zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. 1 2 3. boşlukta 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. 1 2 3.'ünün üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. 1 2 3. 3. trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum ve boşluğa gelerek köşe yapmaya başlıyorum. Boşluk içerisinde 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. 3 zincir çekerek köşeyi dönüyorum. 1 2 3. Tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. 1 2 3. 3. trabzan tepesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. 1 2 3. 3. trabzan tepesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığımı doluyorum. 1 2 3. trabzan tepesine 3 trabzan yapıyorum. Bu ara boşlukta bu işlem 1 2 3 sefer oluyor. Birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım. Şu anda üçüncüyü yapıyorum. 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum ve buraya köşe yapmaya başlıyorum. Bu şekilde diğer kenarlara ve köşelere de yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aradaki 3 taneyi yaptım. Şimdi köşenin yarısını yapmıştım başlangıçta. Şimdi bitiş kısmında da diğer yarısını yapıyoruz. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bir zincir, zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ortada bitmiş oluyorum. Köşeye aynı şekilde her sırada köşeye aynı şekilde başlıyoruz. 3 zincir, aynı boşluk içerisinde bu köşe olarak yaptığımız boşluğun içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. İlk zincirle birlikte toplamda 3 oluyor. Şimdi bu sıralarda da hiç aralarda zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Artık bundan sonrası kolay oluyor. Boşluklara batıyoruz. Bu 2 trabzanlı yerin arasına batarak 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanların ara boşluğuna 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Ara boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki işlemler bitti. Şimdi aynı aşağıdaki gibi köşe yapıyorum. 3 zincir içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2
2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde diğer kenarları ve köşeleri de yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı aşağıdaki gibi köşenin diğer tarafını yapacağız. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Bu 1 2 ve 3. Aynı aşağıdaki gibi bir zincir yapıyorum. Bu ilk başlangıçta çektiğim zincirin 3. zincirinin içinden geçerek bir sık iğne yapıyorum. Köşeye aynı şekilde başlıyorum. 3 zincir, boşluk içerisinde 1 2 trabzan daha yapıyorum. İlk zincirle toplamda 3 oluyor. Şimdi bu sırada ve bundan sonraki sıralarda hep aynı şeyi tekrar edeceğiz. Tığımıza doluyoruz. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımıza doluyoruz. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde aynı son sırayı tekrar ederek bunu yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Motifimizi istediğimiz büyüklüğe kadar yapabiliriz. Ben toplamda bu ortadan başlayarak 1, 2, 3, 4 şu anda 5. sıradayız. Toplamda ben 7 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpiniz ince ise motifleri daha büyük yapmak istiyorsanız bunu istediğiniz sıraya kadar yapabilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa motifleri biraz daha küçük yapmak istiyorsanız daha az sırayla yapabilirsiniz. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benimki gibi yapmak istiyorsanız bu ortadan beri toplamda 7 sıra oluyor. Bu son sırayı tekrarlayarak yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapalım. Toplamda 7 sırayı yaptım. Sıra sonuna kadar geldim köşeye. Aynı şekilde bir zincir çekip 3. zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. İlk motifi ipimizi kesiyoruz. Bu motif germe ahşabına takıyoruz düzelsin diye. Ya da sonradan ütüleyebilirsiniz. Şimdi ikinci motifi de aynı şekilde yapıyoruz. Köşeye kadar geliyoruz. İpimizi kesmiyoruz. Onu bir sıra birleştireceğiz. İkinci motifi de aynı şekilde yapıyoruz. Köşeye kadar geliyoruz. Bu şekilde ve ipimizi kesmiyoruz. Bunu böyle tek kenarını birleştiriyoruz. 3 zincir yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bu köşeye batmış oluyoruz. Aynı şekilde diğer tarafın köşesinden beri tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sonra tekrar bu tarafa geliyorum. Bu boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sonra karşı tarafın sıradaki boşluğuna geçiyorum. Bunu bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa batarak yapacağız. Şimdi buraya battım. İkinci boşluğa geliyorum. Boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sonra tekrar bu tarafa geliyorum. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Karşıdaki motifin sıradaki boşluğuna giderek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Benden taraftaki motifin sıradaki boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa yaparak köşelere kadar yapıyoruz. 3 zincir. Sıradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Benden taraftaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Karşı taraftaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 3 zincir.
benden taraftaki boşluğa batıyorum. 3 zincir karşı tarafa, bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Üç zincir. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sadece köşeler kaldı. En son buraya battım. Şimdi buradaki köşeye geliyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sonra karşıdaki köşeye giderek bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimizi de arkada saklayalım. Şimdi bunu da kasnağa takıyorum. Şimdi bunu da bu şekilde ekli bir şekilde kasnağa takıyorum. Ek yerinden takmıyorum, bu köşeden. Bakın böyle kenardan takmıyorum. Motifin köşesinden takıyorum. Şimdi aynı şekilde bu yeni yaptığım motifi katlıyorum. Kenarı değil. Bakın kendi motif boşluğundan beri yapıyorum. Şimdi birer kenarını birleştirdim. İki motif. Bunun da aynı şekilde birer tarafını birleştirdim. Şimdi bu kısmı birleştireceğiz. Burada birleştirdiğimiz gibi aynı burada birleştireceğiz. İpimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşede ipimi sabitleştiriyorum. 3 zincir karşıdaki köşeye gidiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir benden taraftaki boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir karşıdaki boşluğa gidiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir benden taraftaki boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı bu kenarda yaptığımız gibi bir bu tarafa bir bu tarafa batarak bu köşelere kadar gelelim. Köşelere kadar geldim. Benden taraftaki köşeye batıyorum. 3 zincir karşıdaki köşeye batıyorum. Şimdi bunu 3 zincir çekip direkt köşelere de gelebilirsiniz. Boşluklara da batabilirsiniz. Şimdi 3 zincir, bu arada çektiğimiz 3 zincirin oraya batarak boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu orta kısmı çok delik olmasın. 3 zincir yapıyorum. Bu karşıdaki yaptığımız 3 zincirin
Orada boşlukta ortada bir sık iğne yapıyorum. Ondan sonra köşelere geçiyorum. 3 zincir, köşeye geliyorum. 3 zincir, buraya geldim. Şimdi karşıya gidiyorum. Karşı köşede bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa geliyorum. 3 zincir, köşenin yanındaki boşluğa yapıyorum. 3 zincir, benden taraftaki boşluğa. Burayı da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bu kenara kadar birleştiriyoruz. Köşelere kadar geldim. 3 zincir, benden taraftaki köşe, 3 zincir, karşı taraftaki köşeye batarak sıramı bitiriyorum. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi kenar oyasına başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada sabitliyorum. Aynı burada yaptığımız köşe işlemini yapıyoruz. 3 zincir, iki trabzan daha yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Aynı bu son sıraları yapar gibi yapıyoruz. Sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gidiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gidiyorum. 3 trabzan yapıyorum. Aynı bu sıralarda yaptığımız gibi bu köşeye kadar yapalım. Bu ortaya kadar geldim. Bu köşenin oraya da 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu ortada 3 zincir çektiğim yere de 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bu köşeye geliyorum. Köşenin oraya da 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu boşluklara da yapıyoruz. Köşeye de yapıyoruz. Başlangıç noktasına kadar, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Başladığım yere kadar geldim. Bu zincirin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. İz sürme yaparak bu köşeye kadar geliyorum. Köşeden başlamak istiyorum. Battaniyedeki gibi motifleri yaptıktan sonra bir sıra etrafına geçtim. Bu şekilde yastığımın üzerine ölçüyorum. Tam ortaya denk getirerek ölçüyorum. Daha henüz benim yastığımın kenarına denk gelmiyor. Eğer bu sizin yastığınıza şu anda tam denk geldiyse direkt ikisini birleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Yastığımızı ölçüyoruz. Eğer böyle küçük geliyorsa buraya birkaç sıra daha bu son sırayı tekrar ederek bu birkaç sıra daha büyütüyoruz. Küçük yastıklarda bu şekilde direkt diğer parçayla birleştiriyoruz. Hemen şu şekilde ikisini birleştiriyoruz. Birleştirmeye başlıyoruz. Eğer siz yastığınızı küçük yapacaksanız buradan birleştirme aşamasına geçebilirsiniz. Birkaç sıra daha ekleyip yastığın büyüklüğünde yapmak istiyorum. 3 zincir, aynı köşe işlemini yapıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyordu. Şu anda ikinci trabzan yapmış sayılıyoruz. Ve üçüncü. Arada 3 zincir. Tığımızı doluyoruz. Boşlukta tekrar 3 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden aynı aşağıda yaptığımız gibi boşlukta
3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Hiç zincir çekmeden boşluğa gelip 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aynı son sırayı tekrar ederek yastığın kenarına buraya denk gelene kadar yapıyoruz. Yastığımızın kenarına gelecek kadar yapalım. Şimdi yastığımı birkaç sıra daha ekledim. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra ekledim. Şimdi yastığımın üzerine ölçüyorum. Tam ortalı bir şekilde. Elimle bir düzeltiyorum. Şimdi yastığımı düzelttikten sonra kenara bakıyorum. Bir sıra daha yapılacak gibi duruyor ama ben bu şekilde bıraktım. Çünkü hafif esneterek yastığın üzerine takınca daha güzel duruyor. Tam aynı boyda yapınca biraz esneyince yastığın üzerinde bolluk potluk oluyor. Ben o görüntüyü istemediğim için, hafif gergin olmasını istediğim için bu şekilde bıraktım. Siz de böyle bir sıra kala bırakın. Şimdi bunları birbirine birleştirelim. İlk önce bir parçayı yüzü tabana doğru, tersi bana doğru bir şekilde yerleştiriyorum. Ve ikinci parçayı, ip henüz üzerinde olan parçayı bunun üzerine yerleştiriyorum. İkisinin tersi birbirine bakıyor. Yüzleri dışarıda kalıyor. Bu birleştirme aşamasını yaparken normalde hep kenarlardan başlıyor. Bunda direkt alt kısımdan başlayacağım. Normal sırada bitirdiğim gibi köşeye kadar geldim iz sürme yaparak. Burada ikinci zincirin içinden bir tığımı batırıyorum. Aynı şekilde arkadaki parçanın da 1 2 ikinci zincirin içinden beri tığımı batırıyorum. İpimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunu iz sürme yaparak birleştireceğim. İkisini birlikte yapıyoruz şu anda. İkinci zincirin bir telinden tığımı batırıyorum. Aynı şekilde arkadakinin de bir telinden batırıyorum. İpimi oradan alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde trabzanın da bakın arka telinden karşı tarafında aynı şekilde bir telinden alarak ipimi oradan geçiriyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sırasıyla hepsinin arka tellerinden batarak iz sürme yapıyoruz. Trabzanın arka teli, bunun da bir telinden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde hepsini bu ortada yastık bırakacak mesafeye kadar öyle yapacağız. Ben toplamda bu trabzanlı yerleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin yanına kadar böyle ikisini birleştireceğim. Bir tel oradan, bir tel buradan. Bu şekilde iz sürme yapıyoruz. İsteğe bağlı sık iğne de yapabilirsiniz. İsterseniz bundan sonra yapacağımız kenar oyasıyla da direkt birleştirebilirsiniz. İki türlü de yapabilirsiniz. Beşincinin oraya kadar geldim. Şu ana kadar ikisini birlikte yapıp birleştirdik. Şimdi burasını yastık kısmı. Burayı isterseniz hiçbir işlem yapmak zorunda değilsiniz. Direkt buradan beşincinin yanından başlayarak köşeye kadar gidebilirsiniz. Ama ben bu kısmı çok esnememesi için tek katta iz sürme yapacağım burada. Şimdi buraya kadar ikisi birlikteydi. Şimdi tek olarak iz sürme yapacağım. Bakın tek tarafı yapıyorum. Arka tellerinden
trabzanların arka tellerinden bu şekilde iz sürme yapıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanlı yerin yanına kadar, yani bu soldan sağa doğru 5 trabzanlı yer atlıyorum. Bu köşeden beri boşlukları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğa kadar bu şekilde tek iz sürme yapıyorum. Şöyle göstereyim. O da esnemesini önlemek için. Sonra burada ikisi birlikte devam edecek. Dediğim yere kadar geldim. Şimdi köşelerden birleştiriyorum. Arkayla düzeltiyorum. Şimdi ikisini birlikte bir tane yapıyorum şu anda. Bunun bir telinden, arkadakinin bir telinden alarak ikisini birlikte yapıyorum. Burayı isterseniz bu şekilde ipinizi koparmadan bu şekilde devam edebilirsiniz. Burayı en son yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer ilk önce ağız kısmını bitirip ondan sonra diğer tarafa geçmek istiyorum. Tersine çevirdim. Bakın burada bir tane birlikte yaptım. Ondan sonra bu diğer tarafını yapıyoruz. Arka telinin içinden beri ilmeği alıyorum. Bu şekilde iz sürümü yapıyorum. Burayı da bu şekilde tek olarak bu birleştirme noktasına kadar yapalım. Birleşim noktasına kadar geldim. Sonuncusundan da iz sürme yapıyorum. Sonra ikisini birlikte battığım yere batarak oradan da bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir yapıp ipimi burada kesiyorum. Bu ipimizi arkada saklıyoruz. Ağız kısmında bitirdikten sonra şimdi buradan yapmaya devam edeceğiz. Diğer tarafa çeviriyorum normal gittiğim yöne doğru. Bir zincir çekerek tekrar başlıyorum. En son bıraktığım yerden başlıyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan ipimizin içinden geçiriyoruz. Bir tel buradan, bir tel buradan iz sürme yapıyoruz. Köşeye kadar bu şekilde iz sürme yapalım. İkisini birlikte yapıyoruz. Buraya kadar tek yapmıştık. Şimdi buradan sonra ikisini birlikte yapıyoruz. Köşeye kadar aynı. Şimdi köşeye kadar geldim. Köşelerde de aynı şekilde zincirlerin birer telinden. İkinci zincirdeyim şu anda. Üçüncü zincirde de aynı şekilde yapıyorum. Sırasıyla trabzanlara da aynı işlemi uyguluyorum. Bundan sonrasını göstermeme gerek yok. Aynı şekilde köşeleri aynı şekilde dönüyoruz. Kenarları aynı şekilde yapıyoruz. Bu kenarlarda hep ikisini birlikte yapıyoruz. Artık bu kısmı yapmıyoruz hiçbir yerde. Bundan sonrasını ilk başlangıç noktasına kadar bu şekilde ikisini birlikte yapıyoruz. Bu şekilde bütün kenarları, üç kenarı bu birleşim noktasına kadar birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar birleştirdim. Sadece püsküllü olarak kullanmak isteyenler ipini burada sabitleştirip ipimizi kesiyoruz. Direkt püskülünüzü takabilirsiniz.
Ama ben buna kenar oyası yapmak istiyorum diyorsanız hiç ipinizi koparmadan buradan kenar oyasına devam ediyoruz. İlk önce bir sık iğne yaparak boşlukta ipimi sabitleştiriyorum. Sonra 3 zincir, tığıma doluyorum. Bu sık iğnenin oraya 2 trabzan yapıyorum. 1 2. İlk çektiğim zincirle 3 oluyor. Trabzan olarak 2 tane. Tekrar tığımı doluyorum. Boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Aynı burada yaptığımız gibi 2 trabzan daha yapacağız. Bu trabzanın üzerine yapıyoruz. 1. Tekrar aynı boşlukta trabzanın üzerine 2 trabzan yapıyoruz. Eğer bunu daha kalın yapmak istiyorsanız 3 taneli olarak da yapabilirsiniz bu şekilde. Kenar görüntüsünü bu şekilde yapabilirsiniz. Tığımı doluyorum. Bu boşlukta bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tekrar bu trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. Tığımı doluyorum. Boşlukta bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Bu trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doluyorum. Boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte bu birleşme noktasına kadar ikisini birlikte yapmaya devam ediyorum. 3 zincir. 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bakın birlikte yapmaya devam ediyorum. Boşlukta bir trabzan. 3 zincir. Bu trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Son sefer birlikte yapıyorum. Ondan sonra tek olarak devam edeceğim. Bir trabzan. 3 zincir. Trabzanın üzerinde 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi burası ağız kısmı. Burayı tek olarak devam ediyorum. Birleşim noktasına kadar ikisini birlikte yaptım. Bundan sonra tek olarak devam ediyorum. Aynı oyayı yapıyorum ama tek kat. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Tığıma doluyorum. Boşlukta bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde diğer birleşim noktasına kadar böyle tek olarak devam ediyoruz. Bu arka kısmı oya yapmayacağım çünkü arkada kalıyor. Sadece ön tekli kısmı yapıyorum ve diğer tarafa geçiyoruz. Tekli olarak birleşim noktasına kadar geldim. Tığımı doluyorum. Şimdi buradan sonra iki taraflı olarak yapıyoruz. Buradan sonrasını ikisini birlikte yapıyoruz. Boşlukta tığımı geçiriyorum. Trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın üzerinde 2 trabzan daha yapıyoruz. Boşlukta tığımı geçiriyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın üzerinde 2 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde köşeye kadar yapıyorum. Köşeye kadar geldim. Köşeye de aynı şekilde yapıyorum. 3 zincir, trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. Sonra hafif dönüyorum artık. Bu kenara başlayacağım. Bu yaptığım bu kenar içinde şimdi köşeye aynı işlemi tekrar yapıyorum. O da bu taraftaki sıra için olmuş oluyor. Köşeyi dönüyoruz. Üç zincir, trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doluyorum. Boşlukta trabzan yapmaya devam ediyorum. 3 zincir, trabzanın üzerine 2 trabzan daha yapıyorum.
Bütün ara boşluklarda artık birer sefer batıyoruz. Sadece köşede bu şekilde rahat dönebilmek için 2 sefer batıyoruz. Bu şekilde diğer 3 kenarı da yapıyoruz. Bu başlangıç noktasına kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu boşluğa da bu işlemi yaptım. Kenar oyasını bu ilk battığım yere, sık iğnenin oraya batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sadece ön tarafını oya yaptım. Çünkü arkadaki görünmeyecek. Arkaya yapmaya gerek yok ama isteğe bağlı buraya da yapabilirsiniz. Bu arka kısmı bağlamak için de ben zincir yapacağım. İsterseniz düğme de dikebilirsiniz. Bu şekilde normal zincir çekiyorum. 50 tane çekmemiz yeterli. Sonra ipimizi kesip burada bağlayacağız. Hazırladığım ipleri buradan geçiriyorum. Yıkarken kaybolmaması için ilk önce tek tarafta tam ortadan kendi başına bir sefer düğüm atıyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da bu şekilde yaparsak yıkarken kaybolmaz. İsterseniz 2 düğüm de atabilirsiniz. Karşı tarafta da aynı. İpimi geçiriyorum. Sadece tek taraf ipimi geçiriyorum. Bu şekilde birleştirip düğüm atıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Dediğim gibi buraya düğme de takabilirsiniz. Ben ipi daha çok sevdiğim için ip tercih ediyorum. Dilerseniz buraya düğme dikebilirsiniz. Önden de bu şekilde. Burası alt tarafta kalacak. Yastığımızın şimdi bitmiş şeklini koltukta gösteriyorum. Yastığın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim ve çok çabuk da bitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.